Herkese merhaba. Bugün çok cici bir çalışmayla karşınızdayım. Küçük kız çocukları için bu şekilde bir çanta ördüm. Ben bayram için hazırladım ama siz dilediğiniz günlerde küçük kız çocuklarına hediye edebilirsiniz. İçine bayram harçlığı koyabilir ya da küçük şekerler koyarak ya da küçük hediyelikler koyarak güzel çantayı sevdiğiniz kız çocuklarına hediye edebilirsiniz. Kağıt iple ördüm ama dilediğiniz iplerle çalışabilirsiniz. Tartım olmadığı için gram olarak söyleyemiyorum ama şu kadar bakın şöyle çok az miktar bir ip yeterli oldu benim için. 2 tane de boncuk kullandım. Daha önceki örgülerimden artan şöyle yün iplerim vardı. Onları da kenar süsü olarak kullandım. Ortaya da yine farklı renkte bir örgü ipiyle bu şekilde bağcık yaptım. Kapamasında ise çıt çıt kullandım. Çıt çıt yoksa nasıl bir kapama yapabilirsiniz? Şuraya küçük bir zincir çekersiniz ve bir düğme dikersiniz. O şekilde de kapama yapabilirsiniz. Askısını yine kağıt iple hazırladım. Herhangi bir aparat, halka kullanmadım. Elinizde bulunan daha önceki çalışmalarınızdan artan iplerle de bu güzel çantayı sizler de örebilirsiniz. En fazla bir saat içinde örüp hemen hediye edebilirsiniz. Yapımı çok kolay, çok az miktarda örgü bilseniz bile bu güzel çantayı sizler de örebilirsiniz. Şimdi çantamın hemen yapımına geçmek istiyorum. Çantamı örmeye zincir çekerek başladım. Zincirime nasıl başlıyorum? Tığımı bu şekilde ipime geçirdim. Kendi etrafında çeviriyorum. Küçük bir halka oluşturuyorum. Örmeye devam edeceğim ipi tığım başıyla çekiyorum. Halkamın içinden geçiriyorum. Bu ilk zinciri saymıyorum. Düğüm olarak bu şekilde sıkıştırıyorum. Örmeye devam edeceğim ipi tığım başıyla çekiyorum. Halkanın içinden geçiriyorum. Bu şekilde zincir çektim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 adet zincir benim için yeterli oldu. Siz de dilediğiniz ölçüde çekebilirsiniz. Şimdi ölçüsünü paylaşayım hemen zincirimin. Zincirimin ölçüsü 11 santim. İstediğiniz genişlikte yapabilirsiniz. 16 zinciri çektikten sonra 1, 2, 3. 3 zincir daha çektim. Çantamı ikili trabzan örerek yapacağım. Hızlı ilerlesin istiyorum. Siz dilerseniz sık iğne örerek de yapabilirsiniz. Tığım başına ilmek doluyorum. 1, 2, 3. 4. zinciri de atlıyorum. Yani 16. zinciri de atlıyorum. 15. zincire batacağım. 16. zincir olarak oluşturduğum ikili trabzanın tabanı olacak. 15. zincire batacağım. Yalnız zinciri bu şekilde değil, şu kısımlardan değil. Elimin üzerinde şöyle ters çevireceğim. Göbek kısmında şöyle yatay ilmekler var zincirimizin. O tek ilmeğin altından yine yatay bir şekilde tığımı geçirdim. Ve örmeye devam edeceğim ipi tığım başıyla aradan çektim. Tığımda 3 ilmeğim oldu. İkisini bir seferde, ikisini de bir seferde boşaltarak ikili trabzan yaptım. Bu çekmiş olduğum 3 zincir benim ikili trabzanım oldu. 1, 2, 2 tane ikili trabzanım olmuş oldu. Toplam 16 adet ikili trabzanımız olacak. Şimdi ikili trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Her bir zincire birer adet ikili trabzan yapıyorum. Tüm çantamı bu şekilde ördüm. Dediğim gibi basit bir model olsun istiyorum. Zincirimin bakın göbek kısmındaki yine tek ilmekten tığımı geçirdim. Sıra sonuna kadar bu şekilde ikili trabzanlarımı örmeye devam ettim. 16 adet ikili trabzan yaparak birinci sıramı tamamladım. Şimdi üst sıraya istediğiniz şekilde çıkış yapabilirsiniz. Dilerseniz 3 zincir çekerek ikili trabzanınızı yapabilirsiniz. Eğer 3 zincir çekerek ikili trabzanınızı yaptıysanız ilk baştaki trabzanın tepe boşluğuna batmıyoruz. İkinci trabzanın tepe boşluğuna batarak ikili trabzanımızı yapıyoruz. Neden? Çünkü çekmiş olduğumuz 3 zincir bizim ikili trabzanımız oluyor bakın. Ben
Zincir çekerek ikili trabzan yapıldığında şurada oluşan boşluğu sevmiyorum. O yüzden ikili trabzanımı farklı bir şekilde yapıyorum. Hemen onu da göstereceğim. Bir zincir çekiyorum. Geriye dönüyorum. İlk trabzanın tepe boşluğuna tığımla batıyorum. Şu ilmeğin kaçmamasına özen gösterin. Şurada bir zincir çekerek ilmeğimizi boşta bıraktık. İlk trabzanın tepe boşluğundan ilmeğimi geçirdim. Tığım başıyla örmeye devam edeceğim ipi aradan çekiyorum. Tığımdaki ipe elimle baskı uyguluyorum. Tığım başını tığımdaki ilmeğin altından şu şekilde doluyorum ve en başta boşta bıraktığım ilmekten tekrar tığımı geçiriyorum. Şu baskıyı bırakmıyorum ki çözülmesin. 2 ilmeği bu şekilde boşaltıyorum. Sonra 2 ilmeğim oluşuyor tığımda. Onu da tek seferde boşaltarak ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar tığıma ilmek doluyorum. İkinci trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Ve ikili trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Bakın arada boşluk oluşmadı. Zincir çekerek ikili trabzan yaptığımda arada büyük bir boşluk oluşuyor ama burada oluşmadı. Şimdi ikili trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Bir sıra daha göstereceğim. Sonrasında artık göstermeme gerek yok. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar örmeye devam edebilirsiniz. İkinci sıramı da 16 adet ikili trabzan yaparak tamamladım. Şimdi üçüncü sıraya geçişte yine bir zincir çekiyorum ilk trabzanımı yapmak için. Geriye dönüyorum. Bu ilmeğimi boşta bırakıyorum. Tığımla hemen ilk trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Örmeye devam edeceğim ipi tığım başıyla aradan çekiyorum. Burada ikili trabzan boyunda bir ilmek çekmeniz daha doğru olacaktır. Tığımdaki ipe şöyle baskı uyguluyorum ki çözülmesin. Tığım başını tekrar şu ipimin altından doluyorum. Bakın. Ve şurada boşta bıraktığım ilmekten tığım başını geçiriyorum. Tığımda 3 tane ilmek olmasını sağlıyorum. Şimdi 2 ilmeği şöyle tek seferde boşalttım ve 2 ilmeğim kaldı. Burada baskıyı bırakabilirim artık. 2 ilmeği de boşaltarak ikili trabzan yapıyorum. Şimdi her bir trabzanın tepe boşluğuna yine birer adet ikili trabzan yaparak sıra sonuna doğru ilerliyorum. Buradan sonra artık göstermeme gerek yok. Tüm çantam bu şekilde ilerliyor. Her bir trabzanın tepe boşluğuna birer adet ikili trabzan yaparak istediğim uzunluğa ulaşana kadar örmeye devam ediyorum. Ben toplam 16 sıra ördüm. Siz de dilediğiniz kadar örebilirsiniz. 16 sıra ikili trabzan ördükten sonra bir sırada sık iğne örerek çantamın gövde kısmını tamamlıyorum. Aynı zamanda kapak kısmını da örmüş oldum. Bir zincir çekiyorum, geriye dönüyorum. Hemen ilk trabzanın tepe boşluğuna direkt batıyorum. Hiç ilmek dolamadım tığıma. Batıyorum ve tığımdaki 2 ilmeği tek seferde boşaltarak sık iğne yapıyorum. Her bir trabzanın tepe boşluğuna birer adet sık iğne yapıyorum. Tığıma ilmek dolamadan trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Tığımdaki 2 ilmeği tek seferde boşaltıyorum. 16 adet sık iğne örmüş oluyoruz burada. Son sık iğnemi de ördükten sonra bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Biraz uzun bir ip bırakacağım. Bu ipimi dikişte kullanacağım çünkü. Bir miktar ip bıraktım. Ve şöyle ipimi aradan çekerek iyice burayı sıkıştırıyorum. Kağıt iple ördüğüm için ütü yapacağım ilk etapta. Birleştirmemi sonra yapacağım. Dilerseniz ütü de yapabilirsiniz ya da yapmayabilirsiniz de. Şimdi birleştirme aşamasına geçeceğim. Örmüş olduğum parçayı ütüledim. Dümdüz oldu gördüğünüz gibi. Şimdi uzunluk ölçüsünü paylaşayım.
29,5 santim uzunluğu var. Genişliği ise zincirimizin genişliği zaten 11 santimdi. Yine bakın 11 santim genişliği var. Birleştirmesini nasıl yapıyorum? En son sık iğnelerimi örerken uzun bir ip bıraktım. Ben kapak kısmı için 1, 2, 3, 4 sıra ikili trabzan sırası ayırdım. Bir sırada sık iğne sıramı ayırdım. Gövde kısmında ise 6 tane ikili trabzan sırası bıraktım. Burada da yine 6 tane, yani toplam 12 sırayı gövde kısmı için ayırdım. Burada istediğiniz ölçüde çalışabilirsiniz. Bu çantamın özelliği hemen örüp hediye etmelik bir çanta. Şu şekilde olacak bitmiş hali. Şimdi ipimi şuraya kadar kenar kısmından aralardan yürütüyorum. Kapak kısmının kenarından yürütüyorum aslında. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Dilerseniz ipinizi burada koparıp tekrar buradan dikiş işlemine başlayabilirsiniz. Ben onunla uğraşmak istemedim. Biraz da ipimi açıkçası kenarlardan gizlemek istedim. O yüzden şöyle aralardan aşağıya doğru yürüteceğim. Bir, iki, üç, dört. Şuraya kadar getiriyorum. Şimdi şu zincirimin ipiydi. Onu da araya alarak birleştirme işlemine başlıyorum. Birleştirmeyi benim gibi iğne ile dikerek ya da tığla örerek de yapabilirsiniz. Bu kenarı aşağıya kadar dikerek birleştirdikten sonra diğer kenarımı da aynı şekilde dikerek birleştireceğim. Çantamın dikiş işlemini tamamladıktan sonra şimdi askısını yapacağım. Sonra çıt çıtını dikeceğim. Sonra üzerine küçük bir süs yapacağım. Şimdi askısını yapalım. Askısını dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ben zincir çekerek yapacağım. Çocuk çantası olacağı için basit bir askı yapmak istiyorum. Uzunluğu 7,5 metre olan ipimi tam orta noktadan ikiye katladım. Katladığım yerden tığımla ipimi çantamın ilmekleri arasından aradan çektim. İnce bir tığla çektim. Geçirmek kolay olsun diye. Şimdi çantamı ördüm. Tığ ile, yani 4 numara tığ ile zincirimi çekeceğim. Bakın küçük bir halkamız var burada. Zincir çekiyorum. Biraz gevşek çekiyorum. Çok sıkı bir zincir yapmayacağım. Bu şekilde zincir çekiyorum. ...80 santim uzunluğunda zincir çektikten sonra son zincirimi çekiyorum ve bir miktar ip bırakarak ipimi kesiyorum. Şimdi diğer tarafa bu zincirimizi geçireceğiz. Şöyle bakın. Şöyle göstereyim. Burada zincirinizi istediğiniz uzunlukta çekebilirsiniz. En son yine ben zincirimi ütülemeyi düşünüyorum. Daha güzel dursun diye. Şimdi şuradan geçireceğiz. Burada zincirimizin yönüne dikkat edelim. Dolaşık olmasın. Şöyle düzeltiyorum. Şuradan uygun aralıklardan istediğiniz yerden geçirebilirsiniz. Şöyle zincirimi aradan geçireceğim. Buraya bağlayarak tutturacağım.
Ütüledikten sonra daha düzgün duracak. Bakın. Şimdi şurada sarkan ipimize de ben boncuk takacağım. Dilerseniz bu haliyle de bırakabilirsiniz. İlk etapta şu dip kısma bir düğüm atıyorum. Şöyle 2 tane boncuğum var. Onları takacağım. Şöyle şuradan ilk etapta birkaç kez düğüm atıyorum. Çünkü boncuğumun delik kısmı biraz geniş. Yukarıya da aşağı düşmesin diye birkaç kez düğüm atacağım. Boncuğumu geçireceğim. Bakın. Tekrar düşmesin diye uç kısmına da birkaç kez yine düğüm atacağım. Şuradaki deliğin genişliğini kapatacak şekilde düğümler atıyorum üst üste. Bakın. İpimin fazlasını kesiyorum yine. Şimdi diğer boncuğumu da aynı şekilde diğer ucuma geçireceğim. Ondan sonra çantamın süsleme aşamasına geçeceğim. Çantamın askısını da tamamladım. Bu kısımdan düğümle birleştirdim. Burada ayarlanabilir bir askı yapmış oldum. Bakın. Buradaki düğümü açarak kısaltma işlemi yapılabilir ya da uzatma işlemi de yapılabilir. Ayarlanan bir askı istedi. Herhangi bir aparat kullanmadım askı için. Şimdi şuraya küçük bir fiyonk yapmak istiyorum kapak kısmına. Onu da nasıl yapacağım? Yine ikili trabzan örerek yapacağım. 5 tane ikili trabzan yapacağım. Aslında göstermeme gerek yok. Çantanın gövdesiyle aynı şekilde örülüyor. Ama ben yine de kafa karışıklığı olmaması için göstermek istiyorum. Hiç örgü bilmeyenler için 5 zincir çekeceğim. 5 zinciri çektikten sonra 1, 2, 3. 3 zincir çekiyorum. Aynı gövde kısmında olduğu gibi tığıma ilmek doluyorum. 4. zincirin yine göbek kısmına batıyorum. Orta kısımdan bakın. Zincirimi çevirdim. Şu orta kısmındaki yatay tek ilmeğin altından tığımı geçirdim. 2 ilmeği bir seferde, 2 ilmeği de bir seferde boşaltarak toplam 2 adet ikili trabzan yapmış oldum. Çekmiş olduğum 3 zincir benim ilk trabzanım oldu. Şimdi tığıma ilmek doluyorum. 3. zincire batıyorum. Bir tane ikili trabzan. 2. zincire batıyorum. İkili trabzan. Ve ilk zincire de batarak ikili trabzan. Bu şekilde toplam 5 adet ikili trabzanım oldu. Şimdi bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Yine ilk trabzanın tepe boşluğundan tığımı geçirdim. Aradan ipimi çektim. Tığıma baskı uyguladım. Tığım başını ipin altından geçirdim. Boşta bıraktığım ipten tığımı geçirerek şöyle 2 ilmeği bir seferde, 2 ilmeği de bir seferde boşalttım ve ikili trabzanımı tamamladım. Yine 5 adet ikili trabzan.
Küçük bir fiyonk yapacağım şu kısma. 2 sıra daha öreceğim. Başka örmeme gerek yok. Toplamda 4 sıra ikili trabzan öreceğim. Her sırada 5 adet ikili trabzanım var. Şimdi parçamı tamamlayıp fiyongu nasıl yaptığımı göstereceğim. Fiyonk için küçük parçamı ördüm. Ölçüsünü de paylaşayım hemen. 7 santim uzunluğu var. 3,5 santimde genişliği var. Şimdi kenarına bir sıra sık iğne geçeceğim farklı bir renkle. Elimde şöyle daha önceki çalışmalarımdan artan normal bir örgü ipi var. Kağıt ip değil. Yine bunu düğüm atarak ilk etapta kilitliyorum. Parçamı alıyorum. Herhangi bir noktadan, bakın istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Zincir çekerek kilitlediğim ipi aradan çekiyorum. Sık iğne öreceğim. Bir zincir çekiyorum. Hemen aynı noktaya tekrar batıyorum. Şu fazla ipimi de arkadan araya alıyorum. Örgümün altında kalmasını sağlıyorum. Bu şekilde renkli bir görüntü veriyorum aslında. Şöyle uygun yerlerden istediğiniz yerlere batabilirsiniz. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Sade haliyle de kullanabilirsiniz ama fiyonk biraz göze çarpsın istiyorum. O yüzden renkli bir ip tercih ettim. Şöyle. Köşede ise köşeleri dönerken 3 tane sık iğne yapıyorum aynı noktaya. Orada kasılma olmasın diye. Şimdi şu ipi artık arkadan bırakabilirim. Şöyle trabzanların yan boşluklarına da istediğim sıklıkta batıyorum. Burada herhangi bir koşul yok, istediğiniz şekilde batabilirsiniz. Sık iğnelerle küçük parçamın etrafını dönüyorum. Başladığım köşeye geldim. Aynı noktaya batıyorum. Bir tane daha sık iğne. Bir tane daha yapıyorum. Toplam köşelerde ne demiştim? Kasılma olmasın 3 adet sık iğne yaptım. İlk yaptığım sık iğnenin tepe boşluğuna batıyorum. Direkt battım. Kaydırma tekniğiyle sıramı bağlıyorum. Bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Ve bir miktar ip bırakarak ipimi kesiyorum. Bu açıktı şu bıraktığım ipleri. Bunu zaten aradan yürütmüştüm. O yüzden kestim. Şimdi bunu da şöyle arkadan araya doğru gizleyeceğim. Şuradaki bakın ilmeklerin arasından şöyle yürütüyorum. Arka kısımdan ilmeklerin arasına gizliyorum. Çok fazla gizlememe gerek yok. Fazlasını kesiyorum. Bu şekilde küçük bir parçam oldu. Şimdi şöyle küçük bir ipim var kırmızı renkte. Boncuğun teki şöyle kırmızı renkteydi. Biraz ona gönderme olsun diye şu kısımdan kırmızı iple bağlayacağım. Orta kısımdan şöyle iyice sıkıştırıyorum burayı. Şöyle elimle tam orta kısımdan şöyle bakın doluyorum. Başka da hiçbir şey yapmıyorum. Sıkıca doluyorum burada. Sonra şuraları düzelteceğiz. İstediğim kadar doladıktan sonra arka kısımdan düğüm atıyorum ipime. Bu şekilde sıkıştırıyorum. Bir kez daha dolayıp tekrar düğüm atıyorum. İyice sıkıştırıyorum.
İpimin fazlasını keseceğim. Birkaç kez düğüm attıktan sonra ipimin fazlasını kesiyorum. Fiyongumuzu çantamızın kapağına dikeceğiz şimdi. Kağıt iple dikeceğim. Ucunu düğümlediğim için şuradan uygun boşluktan geçiriyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu ortadaki şu 2 ilmek tam ortadaki ilmeklerimiz oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu ikisini kullanacağım dikiş için. Oradan geçiriyorum ipimi. Düğüm dışarıda kalmasını sağlıyorum. Fiyongun altında kalacak zaten. Şimdi ortadaki iki trabzanın tepe boşluğundan şöyle geçiriyorum. İstediğiniz şekilde dikebilirsiniz. Sadece ben nasıl dikiyorum onu göstermek istiyorum. Şu doladığım ipin altından iğnemi geçiriyorum. Battığım noktayı tekrar batıyorum. Şöyle iyice sıkıyorum. Bir kez daha şöyle geçireceğim. Yine bakın kırmızı ipimizin altından. Burada önemli olan tutturmak. İstediğiniz şekilde dikebilirsiniz. Belli etmeden dikmeye çalışıyorum sadece. Bir kez daha aynı işlemi yapacağım. Ondan sonra düğüm atabilirim. İyice sıkıştırıyorum. Fiyongunun altında kalmasını sağlayacağım düğüm kısmının. İpimi geçirdim. Şuradan şöyle düğüm atıyorum. İyice ipimi araya sıkıştırıyorum ki düğümüm açılmasın ve ipimi kesiyorum. Şimdi düzeltiyorum. Şimdiki aşamamız ise kapaması için çıt çıt dikimi yapacağım. Çantamın kapaması için bu şekilde çıt çıt kullanacağım. Şu çukur kısmı buraya denk getireceğim. İlk önce kapağını kapatıyorum. Şöyle elimle biraz bastırıyorum. İyice oturtuyorum. Çıt çıtımı nereye dikeceğimi belirleyeceğim. Siz de bu şekilde yerini ayarlayabilirsiniz. Şurası bence gayet uygun. Şöyle hafif yukarı kaydırırsam göz kararı yapıyorum tamamen. Yerini ayarladıktan sonra dikiş işlemine geçiyorum. Normal dikiş ipiyle dikeceğim. Şurada bakın dikiş boşlukları var. 4 tane. Buralardan çantama çıt çıtımı dikiyorum. Bunu tamamladıktan sonra, bu dikişi tamamladıktan sonra şöyle kapatıyorum. Bakın. Burada tam onun üzerine denk gelen noktaya şöyle ayarlıyorum ve dikiyorum. Yine 4 tane bunun da bakın boşlukları var köşelerinde. Buralardan dikiş ipiyle dikiyorum. Başka hiçbir detay yok. Şimdi çıt çıtımı dikip çantamın artık bitmiş halini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bayramda küçük kız çocuklarına hediye etmelik çok güzel bir çantam oldu. Birkaç tane daha öreceğim ve çevremdeki kız çocuklarına bu güzel çantadan hediye edeceğim. İçine harçlık koyabilirsiniz, bayram harçlığı ya da bayram şekeri. Bu şekilde hediye edebilirsiniz. Bence çok cici oldu.
Umarım beğenir ve sizler de örersiniz ve çevrenizdeki küçük kız çocuklarını bu şekilde mutlu edersiniz. Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Bir sonraki çalışmamda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.